Akdeniz'in masmavi sularının kucakladığı Kıbrıs Adası. Tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktası olan bu ada, 1970'li yılların başında dünyaya yeni bir mucize sunuyordu. Adı Varoşa. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. 6,5 kilometrelik sahil şeridi boyunca uzanan, güneşin altında pırıl pırıl parlayan beyaz binalar. Deniz kıyısında boydan boya dizilmiş görkemli oteller. Kumsallarda güneşlenen turistler, lüks arabaların gelip gittiği bulvarlar, gece hayatının hiç bitmediği eğlence merkezleri. Burası sadece bir tatil beldesi değildi. Akdeniz'in Las Vegas'ıydı. 1970 yılında Maraş, dünyanın en ünlü ve en büyük turizm merkezlerinden biri olarak ününü dört bir yana yaymıştı. Modern mimarisiyle ufku zorlayan binaları, lüks tatil standartlarıyla gözleri kamaştıran bu şehir herkesin dikkatini çekiyordu. Zenginlerin, ünlülerin, devlet adamlarının buluşma noktasıydı. Dünyanın en prestijli turizm destinasyonlarından biriydi. Altın değerinde bir şehir Maraş'taki ev ve arsa fiyatları tam anlamıyla dudak uçuklatacak seviyedeydi. Bölgenin toplam arazi değerinin 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyordu. Bugünün parasıyla konuşursak bu rakam astronomik boyutlara ulaşıyor. Her metrekaresi altın değerindeydi adeta. Ama bu şehrin değeri sadece parayla ölçülebilir miydi? Hayır. Maraş, Kıbrıs ekonomisinin can damarıydı. Adada bulunan tüm otellerin yarısı bu şehirdeydi. Kıbrıs'ın turizm sektöründeki toplam gelirinin %53,7'sini tek başına sağlıyordu. Düşünün, küçük bir şehir, bir ülkenin turizm gelirinin yarısından fazlasını üretiyordu. Maraş'ın kumsalları efsaneydi. Altın rengi kumların bir kısmının özellikle Mısır'dan getirildiği söyleniyordu. Gerçek mi, efsane mi? Bunu kimse kesin olarak bilemez. Ama bu söylenti bile şehrin ne kadar özel bir yer olduğunu göstermeye yetiyordu. Her büyük şehrin bir başlangıcı vardır. Maraş'ın hikayesi yerli halkın girişimiyle başladı. İlk yapılanma yerel insanların emekleriyle, hayalleriyle şekillendi. Her biri bir umuttu, bir hayaldi. Ama çok geçmeden bu potansiyeli fark eden büyük güçler devreye girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti, İngiliz Kraliyet ailesi, Kıbrıs Hava Yolları, İngiliz Hava Yolları, birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş ticari amaçlarla Maraş'a yatırım yapmaya başladı. Şehir kısa zamanda inanılmaz bir hız kazandı. Her gün yeni bir bina yükseliyordu. Her hafta yeni bir otel açılıyordu. Şehir genelinde tam 4469 ev vardı. Her biri bir ailenin umutlarını, acılarını, mutluluklarını içinde barındıran sıcak bir yuva. 45 otel, Maraş'ın dünyaya açılan kapısıydı. 10 binleri aşan yatak kapasitesiyle bu oteller yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırladı. Şehrin misafirperverliğini tüm dünyaya gösterdi. Bunun yanında 60 konaklama tesisi, lüksü ve konforu bir araya getirerek Maraş'ın turizmdeki iddiasının bir başka simgesi oldu. Şehrin damarlarında dolaşan bir başka hayat ise 380 yarım kalmış inşaatta kendini gösteriyordu. Bu yapılar geleceğe duyulan inancın, büyümeye olan azmin somut birer kanıtıydı ve şehir ekonomisinin bel kemiği olan 3000'in yakın ticari işletme Maraş'ı sadece bir turizm şehri olmaktan çıkarıp dev bir ticaret merkezi haline getiren, her gün binlerce insanın ekmeğini kazandığı canlı bir düzen. Ve işte Maraş'ın vizyonunu en çarpıcı şekilde anlatan bir ayrıntı. 1970'lerde Türkiye'nin pek çok şehrinde doğru dürüst araba galerileri bile yokken, Maraş'ta Toyota ve Alfa Romeo gibi dünya devlerinin yetkili bayilikleri hizmet veriyordu. 0 kilometre lüks otomobillerin sergilendiği modern showroomlar, dönemin şartları düşünüldüğünde adeta geleceğe açılan birer pencereydi. Maraş'ı sadece otellerden ibaret sanmak büyük bir hata olurdu. Bu şehir zengin bir kültürel yaşama sahipti. 99 eğlence merkezi vardı. Gece hayatı hiç bitmiyordu. Müzik, dans, eğlence, sabaha kadar süren partiler, 25 müze şehrin kültürel derinliğini gösteriyordu. Sanat ve tarih burada bir araya geliyordu. 24 sinema ve tiyatro, kültür sanat hayatını canlı tutuyordu. En yeni filmler, en iyi tiyatro oyunları,
Hepsi Maraş'taydı. 21 banka şubesi ekonomik gücün göstergesiydi. Maraş yalnızca sıradan turistlerin değil, zamanla efsanelere dönüşmüş hikayelerin de merkezindeydi. Rivayet o ki dünya yıldızlarının bile yolu bu şehre düşmüştü. Marilyn Monroe'dan Sofia Loren'e kadar birçok ismin adının Maraş'la anılması o dönemin insanların hayallerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Bu anlatılar Maraş'ın sadece bir şehir değil, uluslararası bir hayranlığın, bir merakın, bir çekim gücünün simgesi olduğunu fısıldıyordu. Sanatçılar, diplomatlar, iş dünyasının önde gelenleri, siyasetçiler, gerçek ziyaretçilerin yanı sıra efsanelerde yaşayan nice isim, hepsi bir şekilde Maraş'ın hikayesinde kendine yer buluyordu. Maraş o yıllarda yalnızca bir turizm merkezi değildi. Otelleri ve kumarhaneleriyle Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak anılan, ışıkları geceyi gündüze çeviren bir cazibe merkeziydi. Bu unvan boşuna verilmemişti. Geceleri şehrin içinden yükselen neon ışıkları, kumarhanelerin parıldayan tabelaları, dönüp duran ruletlerin metalik sesi, zenginlerin yeşil masaların etrafında toplandığı o salonlar adeta Las Vegas'ın atmosferini Akdeniz kıyılarına taşımış gibiydi. Maraş, her zevke hitap eden, her ruh haline bir karşılık sunan bir şehirdi. 1974'e yaklaşırken Maraş, tarihinin en parlak dönemine giriyordu. Önümüzdeki yılların altın yıllar olacağına inanılıyordu. Yeni yatırımlar geliyor, yeni oteller planlanıyor, turist sayısı her yıl artıyor, gelirler yükseliyordu. Kısacası her şey yolunda gidiyordu. Şehirde belirgin bir hareketlilik vardı. İnsanlar geleceğe umutla bakıyor, işletmeciler büyüme planları yapıyor, çalışanlar daha iyi bir yaşam düşlüyordu. Ama ufukta görünmeyen bir fırtına yaklaşıyordu. Kıbrıs Adası'nda yıllardır süren gerginlikler had safhaya ulaşmıştı. Siyasi çekişmeler, toplumsal ayrılıklar, bölgesel güçlerin çıkarları. Bunların hepsi adayı bir krize sürüklüyordu. 1974 yılının yaz aylarında tarih yön değiştirecekti ve Maraş'ın kaderi sonsuza dek değişecekti. Takvimler 14 Ağustos 1974'ü gösteriyordu. Türkiye, adada yaşayan Türkler ve stratejik çıkarları için Kıbrıs'a ikinci askeri müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu müdahalenin ardından Maraş'ın kaderi mühürlendi. Şehir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler askerlerinin haricinde sivil halka tamamen kapatıldı. 39 bin nüfuslu şehir birkaç saat içinde boşaltıldı. İnsanlar aceleyle evlerini terk etti. Valizler toplanamadı bile. Sadece canlarını alıp gidebildiler. Şehir o kadar hızlı boşaltılmıştı ki masalar bile toplanmamıştı. Hayat tam ortasında donup kaldı. Kimileri ocakta yemekleri piştikten sonra evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tencereler ocakta, yemekler tabaklarda kaldı. Kimileri gazete sayfalarını çevirirken habersizce yaşamları değişti. Gazeteler masalarda açık, sayfalar yarım okunmuş halde kaldı. Kimileri sanki ütüyü fişte bırakır gibi öylece şehri terk etmek zorunda kalmıştı. Her şey olduğu gibi tam o an dondurulmuş gibiydi. Sanki zaman Maraş'ta durmuştu. Lefkoşa Uluslararası Havaalanı da aynı akıbeti paylaştı. Pistlerde duran uçaklar bir daha havalanmadı. Yolcu terminali boş kaldı, check-in kontuarları terk edildi ve uçaklar orada çürümeye terk edildi. Zamanla paslandılar, parçalandılar, döküldüler. Kiralanmak ve satılmak üzere bekletilen 0 kilometre arabalar showroomlarda zaman içinde pas tuttu. 1974 yılının en yeni modelleri hiç kullanılmadan yaşlandı. Parlak boyaları soldu, lastikleri çatladı, içleri küflendi. Kimsenin sürmediği arabalar vitrinde beklerken hayallerle birlikte çürüdü. 1974 yılında insanların kaybolmasıyla zaman Maraş'ta adeta durdu. Hiç uyumayan şehir derin bir uykuya daldı. 41 yıl boyunca sürecek ürpertici bir sessizlik çöktü sokaklara. Lüks yaşamın merkezi olan bu yer
artık fare, yılan, akrep ve diğer hayvanların yaşadığı bir yer haline geldi. Otellerin lobilerinde fareler koşuşturmaya başladı. Havuzlarda kurbağalar üredi. Bahçelerde yılanlar yuva yaptı. Doğa resmen şehri geri aldı. Şehirdeki yapılar geçen zaman içinde yağmalandı. Kapılar kırıldı, camlar parçalandı, mobilyalar ve değerli eşyalar çalındı. Değerli olan ne varsa yok edildi ya da çalındı. Uzun süre kullanılmadıkları için binalar harabeye döndü. Çatılar çöktü, duvarlar çatladı, merdivenler tehlikeli hale geldi. Maraş'ın terk edilmiş sokaklarında 41 yıl öncesinin reklam afişleri hala duvarlarda asılı duruyordu. Solmuş, yırtılmış ama hala oradaydı. 1970'lerin filmleri, ürün markaları donmuş halde bekliyordu. Coca-Cola reklamları, sinema afişleri, otel duyuruları. Renkler solmuş, kağıtlar eskimiş ama mesajlar hala oradaydı. Sanki 1974'ten biri yarın gelecek ve bu afişleri okuyacaktı. Evler kimsesizdi ve içleri bomboştu. Kapılar ardına kadar açık, pencereler kırık, odalar darmadağınıktı. Aile fotoğrafları yerlere düşmüş, çocukların oyuncakları köşelerde tozlanıyordu. Mutfak dolapları açık, bulaşıklar yıkanmamış, yaşam aniden kesilmişti. Oteller de aynıydı. Resepsiyon masaları terk edilmiş, anahtar panoları yerindeydi ama anahtarlar çoktan kaybolmuştu. Odalar bomboş, yataklar toplanmamıştı. Herkes aceleyle gitmiş, arkasına bile bakmamıştı. Birleşmiş Milletler askerleri tarafından bakımı yapılıp koruma altına alınan sadece 3 bina vardı. Bu binalar geçmişin son tanıkları, tarihin nöbetçileri gibiydi. Birincisi, eskiden kilise olarak kullanılan, şimdiki adıyla İkon Müzesi. Duvarlarındaki ikonlar yüzyılların bilgeliğini taşıyordu. Sessiz ve huzurlu, adeta dua edercesine ayakta duruyordu. İkincisi, söylenene göre İtalyan sinemasının kraliçesi Sofia Loren burada konaklamış, tatil yapmıştı. Konağın duvarları o günlerin anılarını hala saklıyormuş gibi dururdu. Sözde onun kahkahaları, sohbetleri, hayat dolu adımları hepsi sessizliğin içinde bir yerlerde hala varmış gibi. Üçüncüsü ise rivayetlere göre dünyanın ilk 5 yıldızlı oteli olan İngiliz kraliyet ailesine ait Golden Sands Oteli. Muhteşem mimarisi, lüks detayları, görkemli lobisiyle hala ayakta duruyordu. İngiliz kraliyet ailesinin konukları buraya gelmiş, tatillerini geçirmişti. Şimdi sadece Birleşik Milletler askerleri bu binaları koruyor. 2005 yılında Maraş'ın geleceği hakkında yeni tartışmalar başladı. 41 yıl sonra şehrin kaderi yeniden konuşulmaya başlandı. Ama geçen zaman geri gelmezdi. Kaybedilen fırsatlar telafi edilemezdi. Çürüyen binalarda kolayca onarılamazdı. Maraş sadece bir şehir değil artık. O donmuş bir anın, kaybolmuş bir geleceğin, yaşanmamış hayatların sembolü haline geldi. Sokakları, evleri, otelleri hala orada duruyor. 1974'te bırakıldıkları gibi zamanın bile dokunmaya cesaret edemediği halde. Reklam afişleri solmuş, binalar çürümüş ama hikaye hala orada, sessizce anlatılmayı bekliyor. Her taş bir şeyler anlatıyor. Geçmişten sesler yükseliyor. Çocukların kahkahaları, arabaların kornası, müziğin ritmi, dalgaların şırıltısı. Bu şehir insanlığa acı bir ders veriyor. Savaşların ve anlaşmazlıkların bedeli sadece canlar değil, hayallerdir. Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ından tarihin hayalet şehrine dönüştü. Ve her geçen gün kaybolmuş o parlak günler daha da uzaklaşıyor. Her geçen yıl binalar biraz daha çöküyor ve anılar biraz daha silikleşiyor. Maraş, cevapsız sorularla dolu bir şehir. Belki bir gün bu sorular cevap bulacak ve zaman yeniden akmaya başlayacak bu sokaklarda. Çocukların kahkahaları duyulacak, oteller kapılarını açacak, turistler geri dönecek. Kısacası hayat yeniden filizlenecek. Ama şimdilik Maraş sadece bekliyor. Sessizce, sakin bir şekilde 1974'ten beri. Deniz hala dalgalanıyor, güneş hala doğuyor ve batıyor. Rüzgar hala esiyor sokaklar boyunca. Ama insanlar yoktu.
Ta ki 2022'de bazı sokakları ve sahili yeniden ziyarete açılana kadar. Artık adım atabiliyor, fotoğraf çekebiliyor, eski anıları hayal edebiliyorlar. Yine de Maraş'ın çoğu bölgesi hala sessiz. Hayat sadece kısmen geri dönmüş gibi. Eğer Maraş bugün açık olsaydı, ekonomik krizle boğuşan, turizme muhtaç Kıbrıs'ı tek başına kurtarabilecek potansiyele sahipti bu şehir. Ama o 6,5 kilometrelik altın sahil, o lüks oteller, o kültür merkezleri 1974'ten beri hayaletlere ev sahipliği yapıyor. Maraş, zamanın durduğu şehir, parlak bir dünün anıtı, kayıp bir cennetin sessiz tanığı.